Sevgili Motobox dostları, herkese merhaba. Bugün sizlere bayiliğini yapmakta olduğumuz SYM'nin Jetix ve Joymax modelleri üzerinden 125 cc ve 250 cc arasındaki temel farkları anlatmaya çalışacağım. Çok soru geliyor. 125 cc'den 250 cc'ye geçmek isteyenler ya da 125 cc'den motorunu büyütmek isteyenler oluyor. Temel olarak ne farklar var? Nereden başlamamız gerekiyor? Burada özellikle Jetix ve Joymax, birisi 125 cc, birisi 250 cc. Neler değişiyor iki motor arasında? Yani boyut büyüttüğünüzde ve motor büyüttüğünüzde neler fark ediyor? Bunları biraz anlatacağım size. Şimdi bu Jetix bizim en çok sattığımız model SYM'de. Hatta burada Nardo Gri modeli en çok satılan. Jetix 125 cc, 125 cc sınıfı, yani bu bütün dünyada 125 cc hacmindeki motor bir sınıf oluyor. Bunların genellikle karakterleri işte 12 Nm, 12 beygirlere kadar çıkıyor. Şehir içinde sizi rahat ve pratik bir şekilde götürebilecek şekilde dizayn ediliyor. Uzun yolda da ya da otobana çıktığınızda da yine otoban süratlerini sağlayan 100-110 km, 115 km hızlara çıkabilen scooterlar. Aynı zamanda güvenlik önlemleri de oldukça gelişmiş durumda. Örneğin bunu tünelli model olarak bahsedebiliriz. Yani bu ortası boş, platformu dümdüz olanlar var biliyorsunuz. Bir de platformlu modeller var. Bu da küçük scooterlar arasında, yani Maxi'ye geçmeden önce en çok satılan, ehliyet sınıfı nedeniyle de 125 cc işte bu Jetix'in olduğu sınıf oluyor. Neden çok tercih ediliyor? Şimdi öncelikle 125 cc'yi artık biliyorsunuz dünyada da, bizim bağlı olduğumuz bölgede, coğrafyada, Avrupa'da da genellikle baktığınızda normal otomobil ehliyetiyle, normal otomobil ehliyeti sahibiyseniz üzerine bir sertifika programı yapıyorsunuz. Yani yine kurslara yazılıyorsunuz. 5-6 saatlik kısa bir eğitim alıyorsunuz. Bir de pratik olarak direksiyon sınavına giriyorsunuz ve sertifikanızı alıyorsunuz. Böylece yani uzun uzadıya bir yazılı sınava girmeniz, 10-12 saat eğitimler almanız gerekmiyor. Kısa bir eğitimle, bir 5-6 saatlik eğitimle, bir de dediğim gibi direksiyon sınavına girerek bir B sınıfı ehliyetle o sertifikayı da alarak 125 cc kullanabiliyorsunuz. Onun için en rahat kullanılabilen sınıf bu. Tabii 50 cc'yi de otomobil ehliyetiyle kullanabiliyorsunuz. Fakat 50 cc'nin tabii gücü 45 km hızla yasal olarak sınırlı olduğu için onunla yapabilecekleriniz sınırlı oluyor. En azından otoban süratlerine çıkamıyorsunuz. Size şehir içinde ve gerektiğinde şehir içindeki mahalleler arasında ya da işte şehirden biraz uzak olan bölgelere 20-30 kilometre uzaklıktaki yerleşim yerlerine götürmesi için idealde kullanılan scooterlar. Neden? Bir kez alçak, yere yakın baktığınız zaman yaklaşık 10 santim 12 santimdir yerden yüksekliği. Şu anda orta ayakta ama ben bunu orta ayaktan indirdiğim zaman yerden yüksekliği 12 santimdir. 10-12 santim arasındadır zaten bunların. Bu da 11 santim galiba Jetix'te. Şimdi çok rahat bir şekilde binebildiğiniz, ikinci kişiyi rahat taşıyabildiğiniz, özellikle iki kişiye göre dizayn edilmiştir. Rahatlıkla arkadaki kişinin ayaklarını basabileceği, arkaya çantanızı koyduğunuzda ikinci kişinin de rahat yaslanabileceği, şehir içinde yere yakınlığı nedeniyle manevra kabiliyeti yüksek, kısa boyutu, kısa boyuttan neyi bahsediyorum? 125 cc'de genellikle 2 metre ve altında boylardan bahsediyoruz. Yani 1 metre 85 santim ile 2 metre boyları arasında. 12 ile 14 inç arasında da lastik çapı oluyor. Genellikle burada baktığınız zaman bakın bu 14 inç çapta. Bu sınıf için ideal çaplardan bir tanesi. Yani sizin dengenizi rahat koruyabileceğiniz, hem önde hem arkada ABS'si ve disk frenleriyle güçlü bir frenaj sunan, sizi pratik bir şekilde götüren ve ekonomik bir şekilde götüren, MTV'si çok uygun fiyatlı, ÖTV sınırı %8 olan 250 cc'nin üzerine çıktığınız anda Joymax'te de %8, 250 cc üstüne çıktığınızda ÖTV %37'ye çıkıyor. Tabii ki böylece vergi yükü daha arttığı için maliyet olarak bedel de artmış oluyor. İdeal fiyatlarda bugün 2024'ün Eylül ayı için konuşursak işte 150-160 bin TL bantlarında, genellikle bu sınıf böyle. İşte bu Jetix bu sınıfta Türkiye'de en çok satan 2-3 markanın modelinden bir tanesi. Bu gördüğünüz boyutlarıyla, yani 2 metrenin altında boyutlarıyla çok rahat binilebilip sokak aralarında rahat edebileceğiniz, frenajını 2 kişi için rahat kullanabileceğiniz, gerektiğinde otobanda 90 km hızlarla çok güvenli seyredebileceğiniz, hızlanmanız gerektiğinde de 110-115 km hızlara ulaşabileceğiniz, çok zorda kalırsanız günlük 3-4 saatlik uzun mesafelere, şehirler arası mesafelere de gidebileceğiniz bir uzun cam takarak, çantanızı takarak seyahatlerinizde yapabileceğiniz oldukça ekonomik 100 kilometrede bugün bu sınıf, yani 125 cc sınıfı yaklaşık 2,5 litreler
civarında yakar. Yani bunun ekonomiyi çok sakin ve düzenli, düzgün kullanırsanız 2,2 litre, 2,1 litre yakar. Çok sıkıştırarak kullanıyorsanız, ara gazları veriyorsanız, şehir içinde çok trafikte kullanıyorsanız 2,5, 2,6'lara çıkar. Bu sınıf genelde böyledir. Yani bu iyi markaların, iyi diyebileceğimiz 4-5 tane marka var Türkiye'de. Kaliteli, arkada servis desteği sunan, ki bu arada biz Motobox olarak servisimiz de var bu konuda. Randevuyla çalıştığımız. Sizin rahat servis alabileceğiniz, 2,5 litreler civarında yakıtla ekonomik bir şekilde kullanacağınız, oldukça makul servis ücretleri olan, ortalama 3000 kilometrelerde bir yağ değişimi için küçük bakımlara gelmeniz gereken, lastik değişimlerinde çok fazla para harcamayacağınız, yani bugün kaliteli bir çift lastik 5000 TL civarındadır. Bu da sizi 10-12 bin kilometreler kadar düzgün kullandığınızda götürür. En önemli komponenti, en önemli parçası lastik tabii ki. Fren balatalarını, fren disklerini, fren diskleri daha az olmakla birlikte her 3-4 bakımda bir fren balatalarını değiştirerek, sadece yağ değişimi yaparak bakımlarını düzenli eksik etmediğinizde size uzun yıllar hizmet edecek çok pratik, her yere park edebileceğiniz rahat boyut. Şimdi buradan tabii bir süre sonra sürat gerekiyorsa, yani sürat derken aslında otobana çıkmanız gerekiyorsa, yoksa sıkışık trafikte her zaman için küçük boyut idealdir. Rahatlıkla otomobillerin sağ tarafında ya da sol tarafında yer aldığınızda rahat geçebileceğiniz küçük aralardan, hafif kaldırımlara çıkıp park edebileceğiniz size ideal kullanımı sunar. Fakat bir süre sonra tabii ki biraz daha, yani yeterli, minimum yeterliliği sunan scooter sınıfı 125 cc'dir. İster 14 inç olsun, ister 13 inç olsun, lastikleri ya da 12 inç olsun, sizin artık günlük kullanımınıza göre. Örneğin Jetix'i siz 12 ay boyunca, bir de örtüsünü kullanarak altına girdiğinizde, yağmurluk gibi kullanarak, yağmurda vesairede 12 ay boyunca pratik bir şekilde kullanabileceğiniz bir scooter. Ama ben biraz daha konfor istiyorum. Biraz daha güç istiyorum. Yeri geldiğinde otobana çıkıp giderken otobanda da hani 120 km hızlarla rahat gittiğim, ama bir otomobil ya da bir kamyon geçmem gerektiğinde bir 140 km hızlara çıkıp yeniden 120'ye indiğimde rahat edeceğim derseniz de İşte o zaman bir 250 cc boyutu gerekiyor. Şimdi burada dikkat edilecek şey şu. Bir 125 cc'niz var. Sizi de gayet yeterli bir şekilde ihtiyaçlarınızı karşılıyor. Ama artık yaklaşık 8-10 bin kilometredir, 15 bin kilometredir kullanıyorsunuz. 1-2 yıldır kullanıyorsunuz ya da normal standart bir kullanıcı için bahsediyorum. Ve artık biraz daha bir büyük boyut istiyorsunuz. Dediğim gibi otoban süratlerinde daha rahat edebilmek. Günübirlik gezilerinizde, şehirler arası seyahatlerde de rahat edebilmek. Biraz daha konforlu oturabilmek istiyorsanız, öyle bir gereklilik duyuyorsanız, dediğim gibi normalde günlük sürüşleriniz yarım saat, 40 dakikalar sürüyorsa bu çok çok yeterli. Ama ya ben bazen de 50 dakika, 1 saatte üstünde oturduğum oluyor, biraz büyütmek istiyorum dediğinizde ikinci sınıf tüm dünyada yine 125 cc sınıfından 250-300'e çıkar. Tabii 125 ile 250 arasında 160 cc'nin, 200 cc'nin olduğu ara boyutlar da var. Bunlarda da bizde de işte MMBCU'lar var, Lambrеттa'nın V200'ü var ya da 200'lük Jet 14'ler var. Yani biraz daha güçlü, biraz daha torklu, hemen hemen aynı boyutta ama ikisinin arasında bir boyutta olanlar da var. Ama temel olarak baktığınızda 125'ten 250'ye geçtiğinizde işte burada bir 2 metreye kadar olan boyut burada geldi 2 metre 20 santimlere. Biraz uzadınız. Genişlik pek değişmedi. Genişlik neden değişmedi? Çünkü şu iki gidonu tuttuğunuzdaki omuz genişliğiniz, baktığınız zaman ayna mesafeniz hemen hemen eşittir. Ki burada da öyle. İşte 75-76 santimetrelerdir bu genişlik. Burada da öyledir. 75-76 santim. Yani 1-2 santim fark eder. 125 cc'den 250 cc'ye geçtiğinizde daha geniş bir yer kaplamazsınız. 1-2 santim dışında. Fakat uzarsınız. Tabii ki uzunluğunu dikkate almanız gerekiyor. Neden uzarsınız? Çünkü hem oturma alanı biraz genişlemiştir. Hem ön hem arka için. Hem de iki teker arasındaki bu wheelbase dediğimiz mesafe burada çevikliğe yönelikken, yani sizi şehir içinde daha pratik götürmeye yönelik 1 metre 35 santim. Bu örneklerin içerisinde kısa olanlardan bir tanesidir Jetix. Çok çeviklik sunar. 1 metre 35 santim. Zaten burada wheelbase'ler genellikle 1.35 ile 1.45 arasında, bir elinin altındadır. Yani 1,5 metrenin altındadır. İki tekerin ortasının mesafesi. Bu size hem bir çeviklik hem de yeterince bir konfor sunar. Ama 250 cc'ye geçtiğinizde bir kez kilolar da yaklaşık 125 ile 140 kilo aralarında, ki buradaki örneği 140 kilodur Jetix'te. Artık 175 ile 190 kilo aralığına gelirsiniz ki burada da 250 cc işte 182 kiloluk ağırlığıyla ya 185 kilo diyelim kabaca, yaklaşık %30 bir ağırlık arttı.
Bununla beraber güç nedeniyle de her iki tekerin arası da uzadı. Burada artık 1 metre 56 santim gibi, 55 santim gibi, yani artık 1,5 metrenin üzerine çıkan bir lastik açıklığı. Bu size daha büyük bir konfor. Çünkü iki kişinin rahat oturacağı bir alan eğer istiyorsak ve ayaklarımızı daha da uzatarak oturmak, rahat oturmak istiyorsak, uzun yolda da kullanacaksak, o zaman işte bu 1,5 metrenin üzerindeki wheelbase'i kullanmamız gerekiyor ve bu 2 metrelik uzunluğu da. Şimdi genişlik olarak dediğim gibi çok fazla bir şey değişmiyor. Uzunluk olarak da ikisini oturtturduğumuzda bir tanesi dediğim gibi 10 santimse diğeri de işte 12-13 santim yüksekliktedir. Cam uzunluğuyla baktığınız zaman ikisinin de uzunluk olarak da size boyut olarak bir şey değiştirmez. Genişlikte 1-2 santim fark eder ama boy dediğim gibi en az 10-15 santim, 20 santim kadar uzar. Aralardan geçerken bu uzunluğu dikkate almanız gerekecek. Çünkü arka tarafta bir de çantanız olacak. Eğer kullanıyorsanız tabii. Bu arada bu uzunlukla birlikte 250 cc'de en önemli farklardan biri tabii ki sele altının genişlemesi. Sele altında iki kaska yer sağlayan geniş bir sele altı hacmi sunar 250 cc. Yani sizi hem daha rahat ettirir hem İşte burada 11-12 beygirlerden 22-23 beygirlere çıkarsınız o hacmin etkisiyle ve gücün etkisiyle. Yani ağırlık yaklaşık %30 artarken güç 2 katına çıkar. Tork değeri ve beygir gücü olarak. Bu da size 130-140 km hızlara rahat çıkmanızı ve o süratlerde rahat seyretmenizi sağlar. Bununla birlikte tabii ki buradaki yeterli olan her şey artık bir üst boyuta geçmiştir 250 cc'de. Hem frenaj olarak, boyut lastiklerde değişiklik yok. Mesela burada da 14 inç arka tarafta. Çevikliği hala koruyabilmek için arkada 13 inç kullanılmış, tercih edilmiş. Çünkü geniş bir sele altı da size sunuyor. Lastik çapları çok değişmemekle birlikte size bu ikisi arasında geniş bir sele altı hacmi, geniş bir oturma alanı sağlaması, yaklaşık 2 kat güç vermesiyle 250 cc tabii ki sizin ihtiyaçlarınıza göre, hele de yarım saatin üzerinde zamanlar geçiriyorsanız, otoban da varsa yolunuzun üzerinde, örneğin İstanbul'u düşünüyorsak, eğer her gün Boğaz Köprüsü'nü geçiyorsanız, hele de ikinci köprüden geçiyorsanız 125 cc ile de tabii geçersiniz ama burayla geçtiğiniz kadar ki o konforu, o ekstra konforu sağlayamaz 125 cc. Size ideal ve yeterli hızı sağlar. 90-100 km hızlar. Burada 120-130 km hızlara çıktınız artık. Daha geniş bir ekran aldınız, daha güvenli bir oturuş, daha güçlü bir frenaj ve daha geniş bir yol tutuş sağlaması. Bu arada yakıt ekonomisine baktığınız zaman da aslında boyut olarak, yani güç olarak 2 katına çıktık ama yine de 3 litreler civarındasınız. Yani burada da sakin kullanıldığında 2.7-2.8 litre, çok sıkıştırırsanız da 3.1-3.2 litreler yakacağınız yakıt sadece %20 değişir. MTV oranları 250 cc'ye kadar pek değişmez. Sigorta oranları da çok değişmez. Fiyat olarak da genellikle işte burada mesela bu dediğim gibi Eylül 2024 itibariyle 150'lerdeyken burada 250.000 TL'lere çıkıyorsunuz. Yani fiyat da direkt 2 katına çıkmıyor. Yaklaşık %60-%70 oranında artıyor. Dediğim gibi 125 cc rahatlıkla otomobil ehliyetinin üzerine bir sertifikayla kullanılabilen, tüm pratik işlerinizi görecek yeterli scooter boyutudur. Orta tünelli ve ayaklarınızı uzatmak istiyorsanız bu tünelli boyutun özelliği de budur biliyorsunuz. Yani ayakları rahat uzatabilmek, rahat oturabilmek. Gerektiğinde trafikte sıkışık yerlerden geçerken dikleşirsiniz ama biraz yol müsaade ediyorsa, trafikte rahatsa daha rahat böyle oturup rahat kullanabileceğiniz alan sağlar. Bu nedenle de bu tünel iyi bir iş görür. Platform da iyidir tabii. Eşya taşımak gerekiyorsanız platformları da tercih edebilirsiniz ama eğer çantanız varsa, ayaklarınızı da böyle uzatmak istiyorsanız, ki genellikle bu tercih ediliyor Türkiye'de, ideal kombinasyon budur. İşte bunun biraz büyüdüğü zaman geldiğiniz şey tabii ki Joymax. Burada da görüyorsunuz zaten. Çok rahat şekilde tabii ki daha geniş bir seleye oturmanın getirdiği, bel desteğinin getirdiği rahatlıkla çok daha rahatsınız. Arkadaki kişi de daha rahat. Dikleştiğinizde de, ayaklarınızı uzattığınızda da çok daha geniş, dizlerinizi sıkıştırmadan, yani şu şeyle rahatlıkla kullanabileceğiniz, size daha keyifli bir kullanım sunacak bir üst versiyona geçmiş oluyorsunuz eğer ihtiyacınız var ise. Gördüğünüz gibi temel olarak farklar bunlar. Yani yeterli büyüklük, biraz daha üst seviye. 125 cc 2 metrelerdesiniz. Orada 2.20'ye çıktınız. Görüyorsunuz burada, yani şöyle baktığınız zaman yaklaşık 20 santim daha uzadınız. Genişlik olarak çok değişmediniz. Burada sadece 1 santim daha genişsiniz. Onun dışında uzunluktan bir, dediğim gibi 20 santim. Ağırlık olarak da yaklaşık %30 daha, işte 135-140 kilolardan 180-185 kilolara çıktınız. Bununla birlikte ciddi bir hacim, sele altı hacmi kazandınız.
gibi özetleyebiliriz. Daha geniş bir şekilde gelip denemek, test etmek, bizzat ayak boyunuza, kol boyunuza, ağırlığınıza göre hangisinin daha rahat ettiğini görmek için ya da belirli bir süre kullandıktan sonra değiştirmek istiyorsanız tabii ki 125 cc'nin ikinci el değerleri de çok alınıp satılabilen modeller olduğu için rahatlıkla değiştirebileceğiniz skuterlar. Geçmeniz gerekip gerekmediğine karar verecekseniz işte burada iki tane güzel en çok satılan örneği SYM Jetix ve Joymax. Konforuyla meşhur, sağlamlığıyla meşhur. Her ikisi de özellikle Joymax kullanan, yani hep Joymax alıp son 20 yıldır hep Joymax kullanan müşterilerimiz var. Konfor setup'ı yani dünyadaki en iyi 3-4 markadan bir tanesi zaten. Tam Türkiye yollarına göre bir konfor sağlayan, frenajı çok güzel, çelik fren hortumları giriyor tabii devreye. ABS'si ile birlikte, traction control ile birlikte. Her ikisinde de aynı özellikler var ama burada biraz daha güçlü frenaj alıyorsunuz tabii 250 cc'de. Bu ağırlığı da bertaraf edebilmek için. Eğer değiştirmeniz gerekiyorsa, artık daha geniş, daha rahat bir şey binmek istiyorsanız bir Joymax 250 cc olabilir. Genel olarak baktığımızda 125 ile 250 cc arasındaki farkları böyle özetleyebiliriz. Daha yakından tanımanız için sizi Motobox'a bir kahveye bekliyoruz. Bu arada kanalımıza, Motobox YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Her birisinin ayrı ayrı tanıtımları, geniş incelemeleri de var. Teknik değerleriyle birlikte. Onları da incelemeyi unutmayın. Üye olursanız da bu da bizim hep motivasyonumuzu artıran ve içerik üretmemizi sağlayan ve izlenmemizi sağlayan bir yol oluyor. Çok teşekkür ediyoruz. Sizleri Motobox showroomlarına bekliyoruz.